Benim üniversitedeki hayalim bir online terapi platformu kurmaktı. Türkiye'de yatırım alan ilk online terapi platformu olduk. İlk yatırımımızı Alesta'nın önderliğiyle aldık. Alesta Yatırım, Eryap Grup ve Bin Melek yatırımcımız. O dönemki yatırım değerlememiz 4 milyon TL. İkinci yatırımımızı 2022 Mart'ta tamamladık 50 milyon TL değerlemeyle. Şu anda 20-25 milyon dolar değerlemeyle 3. tur yatırımına hazırlanıyoruz. 2018'de tek başıma kurduğum evimdeki psikolog markası şu an 300'den fazla uzmanla hizmet veriyor. İngilizce, Fransızca, Azeri dilinde de hizmet veriyoruz. Arapça kökenli psikologlarımız da var. Bu kadar büyüyeceğini evet ben de hayal etmezdim. Ben Aynur İlhan, evimdeki psikoloğun kurucusuyum. Ağrı'da doğdum, Doğu Beyazıt ilçesinde. Ben 4 yaşıma girdikten bir ay sonra babamı kaybettim. Ortaokula kadar Ağrı'daydım. Ardından İstanbul'a geldim. Tabii benden önce abimler gelmişti. İkisi de orta öğretimlerinden sonra okula devam edemediler. Çünkü çalışmaları gerekiyordu. Ben bir kız çocuğu olarak annem her zaman eğitim almam için çok teşvik etti. Biraz da galiba farklı bir çocuktum. Ne oradaki arkadaşlarımla aynıydım, ne abilerimle aynıydım. Daha farklı isteklerim, daha farklı hayallerim vardı. Yalnız bir çocuktum. Arkadaşlarıma eşlik edemiyordum. Oyun oynarken düşüncelerim hep farklıydı. Yalnız oyun oynamayı çok seviyordum. Belki şu anda tek founder olmamın oradan gelen bir şey olabilir. Liseye geldiğimde çok farklı bir kültüre geldim ve çok yalnız hissettim. Benim diksiyonumla, belki ismimle, belki giyimimle, tavrımla, oturup kalkmamla, çok sosyal olmamamla aslında farklı olduğum, mutlu olmadığım bir çevredeydim. Dolayısıyla gerçekten lise hayatı da, üniversite hayatı da benim için çok keyifli geçti diyemem. Benim asıl hayatım aslında kendimi bulduğum ve keyif aldığım süreç üniversiteden sonra başladı. 2013 yılında Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun oldum. Mezuniyetten sonra aslında Türkiye'de psikolog olarak sanırım denemediğim alan kalmadı. Rehabilitasyon merkezlerinde, bakım merkezlerinde, okullarda çalıştım. Ama bir türlü beni mesleki anlamda doyuma ulaştıran kurum bulamadım. 2013'ten sonra çok fazla iş değiştirdim. Hatta bu ailem tarafından çok eleştirildi. Yani neden bir yerde durmuyorsun, neden sürekli iş değiştiriyorsun ve İstanbul'da da durmadım bu arada. Van'a gittim, farklı illere gittim, çeşitli projelerde çalıştım. Mesleki olarak yapabileceğim her şeyi yaptım. Aslında aradığım şey şuydu: nerede mutluyum? 3 yılın ardından ailemin mutsuz olduğu, benim mesleki anlamda çok mutlu olmadığım ama günün sonunda ben hala kendimi aradığım bir noktadaydım. O dönem yapmadığım tek bir şey kalmıştı: psikolojik destek vermek. Benim üniversitedeki hayalim bir online terapi platformu kurmaktı. Yani bu hep böyle zihnimin bir köşesinde vardı. Bunu yapmaya başlamadan önce bunu denemek istedim. Küçük bir WordPress web sitesi kurdum. Birkaç entegrasyonla bir chat butonu, iletişim bilgilerim, gelenlerin bana ulaşabileceği ve psikolojik destek verdiğim, kendimi tanıttığım bir web sitesi. Yaklaşık 1 yıl boyunca böyle devam etti. O 1 yıl içerisinde o kadar çok danışanım başvurdu ki insanların bu kadar ihtiyaç duyduğunu ben bilmiyordum. Web sitem benim adıma bir domaindi. aynurilhan.com. Sadece ben vardım, tek başımaydım. Para kazanmaya başlamıştım. Neden bunu meslektaşlarımla birlikte yapmıyorum kısmı ortaya çıktı. Arkadaşlarıma anlattığımda herkesin çok beğenmesiyle birlikte ben motive oldum. Peki bunu nasıl yapabiliriz kısmını araştırmaya başladım. Nasıl bir şey istediğimi hayal ettim, dokümante ettim. Terapötik ilişki kurmanın online mümkün olmayacağını söyleyen birçok meslektaşım vardı. Baktığımızda Freud o dönemde telefonla ya da mektuplaşarak danışanlarıyla iletişim kuruyor. Uzaktan psikolojik destek vermek hep vardı. 6 Haziran 2018'de Evimdeki Psikolog şirketini kurdum. Sürekli evde işi yaptığım için adı Evimdeki Psikolog olsun dedik. Evimdeki Psikolog, psikolojik destek almak isteyenlerle psikologları bir araya getiren bir online terapi platformu. Ne yapıyor? Kullanıcı evimdekipsikolog.com'a girdiğinde uzmanlarımızın özgeçmişlerine, uzmanlık alanlarına, yorumlara, danışan sayılarına, seans sayılarına bakarak kendilerine uygun uzman seçiyorlar. Ya da bir diyetisyen ya da bir fizyoterapist seçiyorlar. Ardından hemen seansa başla ya da randevu al butonuna tıklayarak ilerlediklerinde 1 dakika içerisinde dilerlerse anında sesli, görüntülü ya da mesajlaşma yöntemiyle psikolojik destek almaya, görüşmeye başlayabiliyorlar seçtikleri uzmanla ya da ileri tarihli randevu alabiliyorlar. 2018'de tek başıma kurduğum evimdeki psikolog markası şu an 300'den fazla uzmanla hizmet veriyor. Bu uzmanların içinde sadece psikologlar yok, psikolojik danışmanlar, diyetisyenler, fizyoterapistler, psikiyatristler de var. Biz Türkiye'deki 40 tane en büyük offline klinikleri bir araya getirdiğinizde ayda yaptığımız yaklaşık 10.000 seansla
onlardan çok daha fazlasını yapıyoruz. Kişi evimdekipsikolog.com'a girdiğinde 230 lira ile 1500 liraya kadar farklı profilde, farklı alanda hizmet veren uzmanlarla eşleşebilir. Yabancılara da hizmet vermeye başladık. Her ay seanslarımızın %20'si globaldeki danışanlarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Evimdeki psikolog olarak biz İngilizce, Fransızca, Azeri dilinde de hizmet veriyoruz. Arapça kökenli psikologlarımız da var. İngiltere'ye açıldık. Tamamen native psikologların orada yer aldığı 15-20 tane psikologumuz var. Başaramamayı hiç düşünmedim. Bir danışanımla bir kriz dönemindeydi, boşanma sürecindeydi. 2 günde bir görüşmeye başladığımda psikolojik destek verirkenki potansiyelimi gördüğümde ben bunu sonsuza kadar yaparım dedim. Evimdeki psikolog olarak biz yola çıktığımızda 2018'den 2020'ye kadar çok yoğun bir süreç. İlk yatırımımız Keyretsun'un yatırımcılarla gerçekleştirilen ilk görüşmeye davetiyle birlikte gerçekleşti aslında. Bir sürü yatırımcının olduğu, Türkiye'de melek yatırımcıların olduğu gruba dahil olduk ve orada evimdeki psikoloğu anlatma fırsatı yakaladık. Alesta Yatırım, Eryap Grup ve bir melek yatırımcımız birkaç gün sonra hızlı bir şekilde bize yatırım yapmak istediklerini bildirdikleri bir mail attılar. İlk yatırımımızı Alesta'nın önderliğiyle aldık. Türkiye'de yatırım alan ilk online terapi platformu olduk. O dönemki yatırım değerlememiz 4 milyon TL'de. Bütün girişimciler için yatırım sadece sermayeyle olmuyor. Aynı zamanda her anlamda smart money dediğimiz size her anlamda yol gösteren mentörlük yapan birilerini de içeriye dahil etmiş oluyorsunuz. Daha önce yatırım yapmış oluyorlar. Sizin gibi birçok girişimle iletişim halinde oluyorlar. Ekosisteme daha hakim oluyorlar. Evimdeki psikolog markasının bilinmesi ilk yatırımla birlikte pazarın büyümesi, rekabetin oluşması her anlamda aslında ilk yatırımımız sadece maddi değil, sadece sermaye anlamında değil. Birçok anlamda, stratejik anlamda da pazar payımızı büyütmek anlamında da çok önemli bir adımdı bizim için. İkinci yatırımımızı 2022 Mart'ta tamamladık 50 milyon TL değerlemeyle. Şu anda 20-25 milyon dolar değerlemeyle 3. tur yatırımına hazırlanıyoruz. Ben hiçbir zaman evimdeki psikolog nereye gider diye hayal etmedim. Ben sadece çalıştım. Her gün kalktığımda yapmam gereken işler vardı ve bir hedef yoktu aslında. Ama bu kadar büyüyeceğini evet ben de hayal etmezdim. Aylık ilk 1000 seansı gerçekleştirdiğimiz nokta kırılma anıydı bence. Çünkü benim bu işi anlattığım herkes birincisi kopyalanabilir bir fikir. Teknolojisi varsa siz bunu yapabilirsiniz. Sermayesi olan herkes bunu yapabilir mi Aynur sorusuyla geliyordu. Ama gerçekten sermaye tek başına yetmiyor. Ben kurucu olarak, kurucunun bir psikolog olması bence önemli bir fark yarattı. Psikolojik destek alma sürecinin nasıl yönetilmesi gerektiğini iyi biliyor olmamız, support kasımızın çok güçlü olması ve danışanlarla birebir iletişimde kalmamız bizi çok hızlı bir şekilde o aylık 1000 seansa ulaştı. Artık hedefimiz farklı global pazarlara açılmak. Farklı pazarlara açılırken de bunun aslında standart bir geldim, tıkladım, psikoloğumu seçtim ve psikolojik destek alıyorum dışında da her an danışanın hayatına eşlik edebilecek bir ürün haline, bir zihinsel sağlık platformuna dönüşerek aslında çok kısa bir sürede 1 milyar GMV'yi görmeyi hedeflediğimiz bir süreç var. Bunda çok uzun değil, ya 1-2 yıl içerisinde gerçekleştirmeyi umuyoruz. Türkiye'de girişimci olmak benim zamanımda birkaç yıl önce sormuş olsaydınız zor diyebilirdim ama bence artık zor değil. Eğer çok mükemmeliyetçi değilseniz, tüm koşulların olgunlaşmasını beklemiyorsanız ve sürekli ertelemiyorsanız planlarınızı, programlarınızı evet bence mutlaka kendinize bir destekçi buluyorsunuz. Ya da tek başınıza bile yapabilirsiniz. Pazara çıkabilirsiniz, para kazanabilirsiniz. Girişimci olmak isteyen gençlere bir psikolog olarak tavsiyem olur. Mükemmeliyetçi olmak çok büyük risk girişimci için. Yani mükemmeliyetçi olduğunuzda girişimci olmuyorsunuz. Girişim aynı zamanda risk almanız demek. Hiçbir zaman mükemmel olmayacak. Hayatın kendisinde de var. Hayatın kendisi eksik, aksak ve problemleri ve bu her zaman böyle devam edecek. Şöyle bir tavsiyem olabilir. O fikir pazara çıktığında beklediğiniz ilgiyi görmeyecek. Dolayısıyla elinizde var olan şeyle pazara çıkmak, müthiş bir teknolojiye ihtiyaç yok. Yani çok no-code bir versiyonla da çıkabilirsiniz. Pazarı deneyimleyebilirsiniz. Girişimcilik ruhu biraz şey demek. Ve her gün yeni bir fikirle uyanmak. Bu arada herkesin, tüm kurumsal firmalarda çalışan insanların da belki her akşam yatarken işte yeni bir fikirle hayata, güne başlıyor olabilirler. Ama girişimcilik ruhu bence bunu hayata geçirmekle sağlanıyor. Her fikrim tutmayabilir. Bazıları fail edebilir. Bazıları gerçekten beklemediğimden daha fazla talep görebilir. Her şeyi denemek, deneyip yanılmak, yanıldıklarımızdan öğrenmek ve tekrar yola çıkmak bence girişimcilik ruhunun bir yansıması.